Voltaire, aklın ve hicvin o büyük ustası. İşte onun ölümsüz eseri Candid'in dünyasına hep birlikte bir dalalım. Bu eser sakın ha basit bir macera romanı sanılmasın. Çok daha fazlası. Aslında aydınlanma çağının o keskin zekasının körü körüne bir iyimserlik felsefesine vurduğu müthiş bir darbe. Şimdi gelin en baştan şu soruyu soralım. Hani derler ya her şey en iyisi için olur diye. Peki bu iddia hayatın o acımasız gerçekleriyle yüzleşince ne kadar ayakta kalabilir ki? İşte Voltaire'in bütün oklarını yönelttiği felsefe tam olarak bu. Alman filozof Leibniz'in ortaya attığı bu mümkün olan en iyi dünya teorisi var ya, romanda göreceğimiz her felaketin, her acının gelip çarpacağı o ironik duvar olacak. Kahramanımız Candide ve onun her şeyi bildiğini sanan hocası Pangloss içinse bu cümle adeta sorgulanamaz bir kutsal metin gibi. Voltaire, işte bu kadar basit ama bir o kadar da yıkıcı bir soru soruyor. Peki ya değilse? Yani felsefenin o şık, o zarif teorileri hayatın çıplak ve vahşi gerçekliğiyle karşılaştığında ne olur? Candide'in yolculuğu tam da bu sorunun cevabını arayan, kanlı, komik ve trajik bir serüvenin ta kendisi. Peki, haydi bakalım şu en iyi dünyaya bir göz atalım. Her şeyin mükemmel göründüğü bir yerle başlıyoruz. Güçlü bir baron, onun iştah kabartıcı güzellikteki kızı Cunegonde ve tabii ki ruhunun saflığı yüzünden okulan kahramanımız Candide. Şato adeta bu iyimser felsefenin etek kemiğe bürünmüş hali. Bir nevi yeryüzü cenneti. Ve bu cennetin baş rahibiyle tanışın, Pangloss. Voltaire, her dili konuşan anlamına gelen bu isimle bile akademik kibre nasıl da ince ince dokunduruyor. Pangloss'un metafiziko, teologo, kozmolonikokoloji gibi tamamen uyduruk bir bilim dalıyla her şeyi açıkladığını iddia etmesi aslında hiçbir şeyi açıklamayan boş felsefelerin mükemmel bir parodisi. İşte Pangloss'un mantığı tam olarak bu. Ne kadar da kusurlu değil mi? Yani sonuçtan yola çıkarak nedeni meşrulaştıran, kendi kendini sürekli doğrulayan bir safsata bu. Her şeyin bir amacı var ve o amaç kesinlikle en iyisi. İşte bu sarsılmaz inanç her şeyin temelini oluşturuyor onun için. Fakat bu kusursuz görünen felsefi yapı en temel, en insani dürtülerden biriyle sarsılmak üzere. Candide ve Cunegonde'nin bir paravanın ardında paylaştığı o masum öpücüğü Baron bir görüyor ve o sözde cennetin kapıları Candide'nin yüzüne öyle bir hızla kapanıyor ki Baron'un attığı tek bir tekmeyle Candide bildiği tek evden, o mümkün olan en iyi dünya dedikleri yerden kendini dışarıda buluyor. İşte tam bu an onun asıl eğitiminin yani acılarla dolu Gerçek Dünya Üniversitesi'nin başladığı an. Artık felsefe dersleri kitaplardan falan değil, doğrudan hayatın kendisinden alınacak. Ve şunu söyleyeyim, hayat Pangloss'un aksine hiç de nazik bir öğretmen değil. Candide için sefaletle dolu o büyük tur şimdi başlıyor. İlk dersini de Bulgar ordusuna katılarak alıyor. Bakın şu adımlara bir önce kandırılıp orduya giriyor, sonra 30 sopa yiyor, sonra 20, sonra 10 ve sonunda ne oluyor biliyor musunuz? Bir dahi olarak görülüyor. İşte bu. Voltaire'in o meşhur kara mizahının en parlak örneklerinden biri. Yani eğitim dedikleri şey aslında sistematik bir şiddet. Ve bu şiddetin sonunda Candide olağanüstü biri olarak görülmesi olayı tam bir trajikomediye çeviriyor. Savaş meydanından kaçarken felsefenin tamamen sustuğu bir anı tanıklık ediyor Candide. Voltaire, kahramanca kasaplık gibi ifadelerle savaşın o şanlı, süslü anlatımıyla kanlı gerçekliği arasındaki korkunç uçurumu gözler önüne seriyor. O sahnede kimin haklı olduğunun falan hiçbir önemi kalmıyor, binlerce can bir anda sadece bir istatistiğe dönüşüyor. Candide'in yolculuğu adeta bir felaketler zinciri gibi. Her durak, iyimserlik felsefesine indirilmiş yepyeni bir darbe. İyilik yapıyorsun, cezasını çekiyorsun. Doğa desen umursamaz, insan adaleti ise acımasız. Yaşanan her olay, o her şey en iyisi içindir fikrini biraz daha yok ediyor. İşte bu karşılaştırma romanın tam kalbini gösteriyor bize. Bir tarafta soyut, insanı rahatlatan bir teori, diğer tarafta ise Candide'in bizzat yaşadığı somut, acımasız gerçekler. Voltaire'in eleştirisinin temelini de tam olarak bu zıtlık oluşturuyor. Lizbon'da o korkunç kırbaçlanma töreninden sonra, tam da artık her şey bitti derken, yaşlı bir kadın kendine yardım elini uzatıyor ve onu gizlice, hiç beklemediği, inanılmaz bir kavuşmaya doğru götürüyor. Ve işte o an, Candide, öldüğüne emin olduğu büyük aşkı Cunegonde'yi karşısında buluyor. Şu sözdeki şaşkınlığa ve rahatlamaya bakın.
Yaşadığı onca acının ortasında yeşeren cılız bir umut ışığı gibi. Ama bu umut bile aslında kendi trajedisini içinde saklıyor. Çünkü Cunegonde'nin hayatta kalma hikayesi Candide'ninkinden hiç de farklı değil, hatta belki daha da acımasız. Onun mümkün olan en iyi dünya tecrübesi de şiddet, sömürü ve onur kırıcı kayıplarla dolu. Voltaire bu yolla o dönemde bir kadın olmanın getirdiği çok daha özel acıların da altını çiziyor aslında. Ve şimdi sıra Cande'de geliyor. O nazik ruhlu, o saf genç adam Cunegonde'yi korumak için şiddete başvurmak zorunda kalıyor. Hem Don Isakar'ı hem de Büyük Engizitör'ü öldürüyor. Anlıyoruz ki bu dünyada hayatta kalmak için feda etmeniz gereken ilk şey masumiyetiniz oluyor. Artık birer katil olarak kaçan aşıklarımıza yeni bir yol arkadaşı katılıyor. Onlara hem rehberlik edecek hem de acı çekme konusunda onlarla rahatlıkla yarışabilecek yaşlı bir kadın. Kendisi adeta acının ve dayanıklılığın yaşayan bir anıtı gibi. Yaşlı kadının hikayesi, insan acısının alabileceği boyutları gerçekten zorluyor. Bu adımlar halinde sunulan korkunç liste, romanın en karanlık ama aynı zamanda en hicivsel anlarından biri. Yaşanan en akıl almaz trajediler bile sanki sıradan, gündelik bir olaymış gibi anlatılıyor. Eski dünyanın bütün sefaletinden kaçan kahramanlarımız, bu kez bir fırsatlar diyarı olarak gördükleri Buenos Aires'e doğru yola çıkıyor. Ama akıllardaki soru şu: coğrafyayı değiştirmek, insanın peşindeki felaketlerden kaçmasına yeter mi? Ne yazık ki cevap kocaman bir hayır. Çünkü yeni dünyada eski dünyanın sorunlarıyla dolu. Güç, şehvet, açgözlülük ve tabii adalet de peşlerinde. Candide bir kez daha sevdiği kadına geride bırakıp kaçmak zorunda kalıyor. Ve Voltaire bizi romanın merkezindeki o kışkırtıcı soruyla baş başa bırakıyor. İnsan sadece mekan değiştirerek dertlerinden kaçabilir mi? Yoksa felaket kendi doğasının bir parçası olarak gittiği her yere onunla birlikte mi gelir? Candide'in yolculuğu devam ediyor belki ama bu evrensel soru hepimizin zihninde yankılanmaya devam edecek.